Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün 4 adet yufkadan sadece 10 dakikada yapabileceğiniz şahane bir börek tarifi hazırladım. Tüm detaylarını paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. 125 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Şimdi de iç harcını hazırlamaya geçtim. 125 grama yakın kaşar peynirini rendeledim. 3-5 dal maydanozu da ince ince kıydım. Maydanozu da ilave ettikten sonra yine karıştırıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Evet, şimdi böreğimizi hazırlamaya geçebiliriz. 1 adet yufkayı masanın üzerine serdim. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürüyorum. Burada ben tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Fırça yardımı ile tüm yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürelim. İçerisinin tane tane olabilmesi için. Yine ikinci yufkayı da yağladığım yufkanın üzerine seriyorum. Her tarafını düzgünleştirdikten sonra yine bol miktarda tereyağı süreceğim. Bu arada açıklamalar kısmına malzemelerimi ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, bolca tereyağı gezdirdikten sonra fırça yardımı ile boşluk kalmayacak şekilde yufkanın her tarafına sürüyorum. Öncelikle rulet yardımı ile yufkayı ortadan ikiye kestim. Hemen ardından 3'er parmak boşluk bırakacak şekilde şeritler halinde kesmeye devam ediyorum. Parçalar haline getirdiğimiz yufkanın uç kısımlarına hazırladığımız iç harcından ekliyorum. Burada kaşar peyniri ve maydanoz kullandım. Tabii ki sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patateslisi, sade peynirlisi, kıymalısı hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Hatta tepsi tepsi hazırlayıp buzluğunuzda da muhafaza edebileceğiniz harika bir tarif. Denedikten sonra sizlerin de yıldız tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi sarma işlemine geçtim. Yufkanın uç kısmından tutarak çapraz olacak şekilde döndürerek sarıyorum. Bu sayede böreğin şeklini vermiş oluyoruz. Ben börekleri muska şeklinde hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Yine buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, sarma işlemi de oldukça kolay. Sadece yufkanın uç kısmından tutuyoruz. Çapraz olacak şekilde döndürerek böreğin şeklini vermiş oluyoruz. Çok az malzeme kullanmama rağmen harika ve çok lezzetli bir börek hazırladım. Hatta bu şekilde hazırlayıp buzluğunuza kaldırın. Ertesi sabah üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verebilirsiniz. Son olarak börekleri sodaya bulayacağız. Bir şişe sodayı genişçe bir kasenin içerisine döküyorum. Hazırladığım börekleri tamamen ıslatacak şekilde sodaya buladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim.
Börekleri soda ile ıslatmaya devam ediyorum. Bu yöntemi mutlaka deneyin. Böreklerimizin içi tel tel, dışı çıtır çıtır oluyor. Böreklerin tümünü hazırladım. Tepsiye dizdim. 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı süt ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum ve böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Süt kullanmak zorunda değilsiniz. Yoğurt da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Üzerine susam veya çörek otu serpiştirmeyeceğim. Tabii ki sizler dilerseniz kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında birazdan börekleri pişirmeye göndereceğim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Evet, börekler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Bir de sizlere şöyle çıtırlığını ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet, sizlerin de gördüğü gibi böreklerin dışı çıtır, içi yumuşacık, tel tel oldu. Garanti bir tariftir. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bir tepsi börek yapıyorum. Yaptığım anda bitiyor. Tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. İçerisine eklediğim kaşar peyniri ve maydanoz böreğin lezzetine lezzet kattı. Evet, yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.